Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Malatya yöresine ait olan bulgur köftesini hazırlayacağım. Yıllar önce Azerbaycan'da yaşarken Malatyalı bir arkadaşım yapmıştı ve inanılmaz lezzetliydi. İnanın halen tadı damağımdadır. Muhteşem bir şeydi. O zaman yani Azerbaycan'da olduğum zamanlarda kendisinden ben bu tarifi almıştım. Şimdi aynı birebir ölçüleriyle beraber hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Evet, şimdi elimde böyle bir çiğ köfte tepsisi var. Ben bu tepsiyi daha çok tercih ediyorum çünkü tırtıklı bir tepsi. Yoğrulması daha rahat oluyor. Ama eğer böyle bir tepsiniz yoksa tabii ki şart değil böyle bir tepsi. Normal bir tepsiyle de yine yoğurabilirsiniz. Şimdi içerisine kıymamı bırakacağım. Ben kırmızı et kullandım. Tarifin orijinalinde de zaten kırmızı et var. Ama isterseniz kırmızı et sevmiyorsanız tabii ki bunu tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi kıymamı hemen tepsime boşaltıyorum. Şöyle biraz eti yayıyorum. Baharatlarım var bakın. 1 yemek kaşığı tuzum. 1 yemek kaşığı reyhanım var. Eğer elinizde reyhan yoksa koymak zorunda değilsiniz ama köfteye çok güzel bir aroma veriyor. Bir tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da toz biberim var. Benim kullanmış olduğum toz biber tatlı ama isterseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı ama dolu dolu değil arkadaşlar. Silme olacak şekilde kimyonum. Evet, bulgurunu eklemeden önce et ve baharatları aynı zamanda tuzu güzelce birbirini özdeşleştirmek için yoğuracağım. Evet, et, tuz ve baharatlar birbiriyle güzelce harmanlandı. Şimdi üzerine bulguru ekliyorum. 1 su bardağı ince bulgurum var. Eğer elinizdeki esmer bulgursa o da olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şöyle şimdi bulguru da ete yediriyorum. Bulguru önceden ıslatmıyoruz arkadaşlar. Et zaten hani taze olduğu için etin kendi suyuyla birazdan soğan ekleyeceğiz, domates ekleyeceğiz ve yine aynı zamanda elimizi ıslatarak yavaş yavaş yoğuracağız. Bulgur da çok kısa bir sürede yumuşayacak bu şekilde. Kesinlikle önceden ıslatmanıza gerek yok. Şöyle bakın, avuçlarımın arasına alıyorum ve bu şekilde yoğuruyorum. Evet, bakın bulguru da güzel bir şekilde kıymaya yedirdim. Şimdi yanıma şöyle bir kasenin içerisine soğuk su alıp geliyorum. Evet, şöyle bakın, kaseyi yanıma aldım. Tercihen soğuk su arkadaşlar. Şöyle elimi hafifçe ıslatıyorum. Evet. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoğurur gibi değil de arkadaşlar. Bakın, ezer gibi yapıyoruz yoğurma işlemini. Bu şekilde. Evet, 2 tane soğanım vardı. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben daha kolay olması açısından direkt robottan geçirdim. Evet, soğanla da yoğurmaya devam ediyorum. Evet, şimdi üzerine biber salçası ve un ekleyeceğim. Şöyle bakın, 2 yemek kaşığı biber salçam var. 3 yemek kaşığı da domates salçam. Ve şöyle bakın, 1 yemek kaşığından çok az fazla, yani yaklaşık olarak 1,5 yemek kaşığı kadar da unum var. Şimdi bunları şöyle tekrardan birbiriyle özdeşleştireceğim.
İçine yeşil soğan ekleyeceğim. Ben kurutulmuş yeşil soğan ekliyorum çünkü elimde bu vardı. Eğer taze varsa tabii ki tazesinin vereceği lezzet, aroması çok daha farklı olacaktır. Yine aynı şekilde rondodan çekmiş olduğum maydanozum var. Yarım demet kullansanız yeterli. Bir adet büyük boy domatesim var. Onu da döküyorum. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Bunu dökmeden önce biraz yoğuracağım. Evet, şimdi üzerine şöyle sıvı yağla gezdiriyorum. Evet, yarım çay bardağı sıvı yağ yeterli. Zaten yağda da kızartacağım. Ama tabii ki az yağda kızartıyoruz. Öncelikle bu köftenin özelliği yumurtayı buluyoruz. Yumurtayı buladıktan hemen sonra da kızınmış olan yağın içerisinde arkalı önlü kızartacağız. Evet. Yeterli kıvama geldi arkadaşlar. Ben yoğurmaya devam etmeyeceğim artık. Şöyle hemen koparıyorum. Evet, şekil alıyor. Şöyle elimi ıslattım. Çok az. Bir parça koparıyorum. Yuvarlıyorum. Ve şeklini vermiş oluyorum. Bu şekilde. Tekrar bakın. Ellerimi suda ıslattım. Kopardım bir parça. Büyüklüğü tamamen size kalmış arkadaşlar. Şöyle şeklini verdim. Evet. Evet arkadaşlar, köftelerim hazır. Eğer yanlış biliyorsam lütfen uyarın. Bildiğim kadarıyla bunun adına batik de deniliyor. Ama dediğim gibi yanlış biliyorsam lütfen uyarın. Şimdi kızartmadan önce yumurta sarısına bulacağım. Yumurta sarısını arkalı önlü buladıktan hemen sonra kızgın yağın içerisinde arkalı önlü kızartacağım. Evet, elimde 2 tane yumurta sarım var. Şöyle çırpıyorum. Evet, bakın şöyle alıyorum. Yumurtaya buladım. Fazla yumurtasını akıtıyorum. Aynı zamanda hamur yumuşak olduğu için yumurta sarısına buladığımız zaman yumurta toplamış da oluyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, tavama çok az sıvı yağ koydum. Çok fazla dökmenize gerek yok. Yağım kızar kızmaz köfteleri içerisine bırakacağım. Köfteleri şu şekilde içine bırakıyorum. Evet, kontrol edelim. Çok da yakmaya gerek yok. Evet, köftelerimizin hiçbiri dağılmadı. Hamur, dikkat ettiyseniz öyle sert bir hamur değildi. Oldukça yumuşaktı. Ama ona rağmen dağılmıyor. Dediğim gibi yumurtaya buladığımız için yumurta hamuru tutuyor ve dağılmasını önlemiş oluyor. Kimi yerde sadece sıvı yağla kızartılmıyor. Bir parça tereyağı, bir parça sıvı yağ konulduğu da oluyor. Tamamen arzunuza göre arkadaşlar. Ben sıvı yağda kızartılmış şekilde yedim ve gerçekten çok lezzetliydi. Dediğim gibi yer yer değişebiliyor. Hani Malatya'nın içerisinde de yapım şekilleri değişebiliyor. Bu nedenle damak tadınıza en uygun olan yöntemi seçmenizi tavsiye ederim size. Arkalı önlü nar gibi kızardı. Ben bakın göstermek istiyorum. Tereyağını biraz süzdürüyorum ve servis tabağıma alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tabağıma alıyorum ki fazla yağını kağıt çekmiş olsun. Evet, köftelerimiz artık yenmeye hazır.
Hemen şunu da belirtmek istiyorum. 5 dişte içerisinde sarımsağım var. Rendelenmiş sarımsak. O sıra video durmuş maalesef. Göründüğünü zannediyordum. Görünmemiş o kısmı. Yani tarifimizde 5 diş sarımsak. İnşallah açıklama kısmına her zaman olduğu gibi ekleyeceğim. Detaylı olarak oradan bakabilirsiniz. Evet, deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın lütfen.